Merhaba Besit Adana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Orta Doğu mutfağının enfes lezzetlerinden biri olan fate yapıyoruz. Kim kimden gördüğü tartışmalarına girmeden İskender ile bir benzerlik olduğunu söyleyelim ve hemen yapımına geçelim. İlk önce pita ekmeğini yapacağız. Siz hazır olarak alacaksınız, bu kısmı atlayabilirsiniz. Gerekli malzemeler: yarım su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı şeker, 2 çay kaşığı maya, 4,5 su bardağı artı 2 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1,5 çay kaşığı tuz. Pitaları fırında 250 derece veya kızgın bir tavada kolaylıkla pişirebilirsiniz. Öncelikle maya, şeker, sütü karıştırıp 10 dakika kadar mayanın aktif olmasını bekleyin. Maya şeker ile beslendiğinden dolayı ona biraz atıştırmalık veriyoruz gibi düşünebilirsiniz. 10 dakika sonra yoğurt, zeytinyağı ve suyu ilave edip karıştırıyoruz. Karışıma ilk önce 4,5 su bardağı un ekleyeceğiz eleyerek. Ama hamurun gereğinden fazla cıvık olma ihtimaline karşı 2 ya da 3 su bardağı un daha kenarda bulundurmanızı tavsiye ederim. Elinize yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettiğinizde masanızın üstünü unlayın ve hamurunuzu 16 eşit olmaya gayret gösteren parçalara bölün. Ve bu parçaları top haline getirip 1 saat boyunca mayalandırın. Mayalanma işlemi bitince merdane yardımıyla daire şeklinde düzleştiriyoruz. Fırında yaparsanız yağlı kağıdın üzerine koyun ve fırında 13-14 dakika kadar pişirin. Tavada yapmak istiyorsanız da iki tarafını çevirerek kızartın. Fate için gerekli malzemelerimiz: 600 gram kıyma, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı kişniş, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sirke, 2 diş sarımsak, 4 patlıcan, 2 soğan, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı tütsülenmiş paprika, 4 yemek kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı limon suyu, yarım demet maydanoz, 300-400 gram arası süzme yoğurt, 5 yemek kaşığı tahin, 5 tane pita ekmeği. Ve fate yapımına geçiyoruz. Soğanları ve bir sarımsağı rondoda ufalana kadar çekiyoruz. Kenarda toplananları da aldığınıza emin olun. İyice ufalandığına emin olduğunuzda bir tülbent yardımıyla iyice suyunu sıkıyoruz. Şimdilik kenara alıyoruz ve maydanozları ince ince kıyıyoruz. Aslında kebap yapıyoruz gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi maydanoza kıymayı katıyoruz. Tuz, pul biber ve karabiber ekleyip suyu süzülmüş soğanları da katarak iyice yoğurmaya başlıyoruz. Pul biberi aranız acıyla iyiyse daha fazla katabilirsiniz ya da hiç iyi değilse katmayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir tercih. Kebap harcının üstünü streç filmle dolaba kaldırıyoruz şimdilik ve hemen patlıcanları kesmeye başlıyoruz. Önce iki ucunu kesiyoruz ve onları pijamalı yapmaya başlıyoruz. 1,5-2 parmak kalınlığında kesiyoruz. Kestiğimiz patlıcanları fırın tepsisine alıp yağ, tuz ve karabiber ile karıştırıp tepsiye dizerek 220-240 derece arasında kontrol ederek 10-12 dakika boyunca fırında kızartıyoruz. Patlıcanlar fırındayken patlıcanlar için sosumuzu hazırlamaya geçiyoruz. Öncelikle kişnişi maydanoz gibi doğrayıp sirke, zeytinyağı ve kişnişi bir kapta karıştırıyoruz. Dilerseniz bu sosa sarımsak da ekleyebilirsiniz. Biz şimdilik tercih etmedik. Fırında kızarmış patlıcanlarımızı alıp dörde bölüyoruz. Bir porsiyon olarak hazırlayacağımız tabak için şu an sosumuzun içine patlıcanları atıp iyice karıştırıyoruz ve bir kenara alıp bekletiyoruz. Tahin sos için süzme yoğurda tahin, sarımsak ve limon suyunu ekliyoruz. İyice birbiriyle karışana kadar çırpıyoruz. Bu sos da patlıcan sosu gibi tamamıyla sizin ağız tadınıza göre ayarlanabilecek bir sostur.
Şimdi pitaları ufak karelere kesiyoruz ve tavada kızartmaya geçeceğiz hemen. Pitaları kıtırlaştırmak için zeytinyağı ve tereyağı bir tavaya koyup kızdırıyoruz. Yağımız iyice kızınca pitaları yağımızın içine ekliyoruz. Biraz paprika atıp iyice kızartmaya başlıyoruz. Tüm pita ekmeklerinizin kıtırlaştığından emin olmak için tavanızı bol bol karıştırın. Pitaları bir kenara alıp aynı tavada bol tereyağı ve zeytinyağı ekleyip tekrardan etlerimizi ufak elimizde parçalara ayırarak kahverengi kabuk verene kadar pişirmeye başlıyoruz. Tabakta sunum için tahin sosunu tabana yayıyoruz. Ortasını ufak bir çukur yapıp kıtır pita ekmeklerini üstüne ekliyoruz. Pitaların üzerine sosta beklettiğimiz patlıcanları koyuyoruz. Son olarak kebap parçalarını üstüne yerleştiriyoruz ve dilerseniz üstüne pul biber serpiştirip süsleyebilirsiniz. Eğer tek tek tabakları hazırlamak istemezseniz bir borcamda da sunabilirsiniz. Bunun için tabana patlıcanları koyuyoruz ve üstlerine sosu döküyoruz. Patlıcanların üstüne kıtır pitaları ekliyoruz. İsterseniz bu ikisinin yerini de değiştirebilirsiniz. Size kalmış. Pitaların üstüne kebap parçalarını koyuyoruz ve son olarak tahin sosumuzu üstüne kapatacak şekilde yayıyoruz. Ve tekrardan isterseniz pul biber ile üstünü süsleyebilirsiniz. Biz bu tarifi kime yaptıysak bayılarak yedi, biz de bayılarak yedik. Umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.